Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bugünkü konuğumuz arkadaşlar savaş zamanında ayarlar nasıl olacak? İlk başında size söyleyeyim, bu bilgisayarda herhangi bir şeyden fark etmez arkadaşlar. Ben bilgisayarda savaşıyorum, o yüzden tüm ayarları ince bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. O yüzden bunları dikkate alın. İlk başında ayarlara gidiyoruz arkadaşlar ve ayarlarda ilk başında görüntü kalitesi vardır. Burada özel, ultra, yüksek, orta, düşük ve güç tasarrufu vardır. Burada eğer ki bilgisayarınız çok güçlü değilse benim gibi veya hatta çok daha düşükse benimki mesela çok fazla kaldıramıyor bazen savaş zamanlarında. Orta grafik kalitesi yeterlidir. Sürüm yani harita tarzı üst sürüm mü olsun orijinal mi olsun bunlar tamamen size bağlı ve sizin zevkinizdir. Kara hızı da artık yani ne kadar istiyorsunuz kara hızınız yani bilgisayarınız ne kadar yükseltiyorsa yani yüksekse ve ne kadar tutabiliyorsa o kadarı yapabiliyorsunuz. 120 de genelde olarak kalıyor arkadaşlar. Ve buradan da geri kalanı yani buradaki düşmanın kıtalarını gizle, müttefik kıtalarını gizle, kıta başına birim modelini yani az olsun veya hatta kıta modelini standart yap. Buradan da böyle bir şekilde var arkadaşlar ve bunları artık siz yapıyorsunuz. Yani bunlar olsun mu olmasın mı? Benim için böyle bir şekilde gayet düzgün bir şekilde ve bilgisayarı daha yeni sıfırladım da o yüzden bazı ayarlardan eğer ki gözden kaçırırsam şimdiden özür dilerim sizden. Çarpışma yoğunluğunu düşük olsun mu, ortam olsun mu, çok yüksek olsun nasıl olacak? Buradan da bunları yapacaksınız. Düşman kıtalarını gizle veya hatta müttefik kıtalarını gizle. Bunlar da böyle bir şekilde olabiliyor aslında bence. Bunlar da böyle bir şekilde izlesin mi, gizlesin mi, gizlemesin mi bunlar da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yani grafik ayarları başarılı ile değiştirildi. Kıta başın birim modeli nasıl olacak? Az mı olsun, çok mu olsun, tüm mü olsun? Bence az en kısmıdır ve en sağlıklı da böyle olacak arkadaşlar. Bunlar böyle bir şekilde kalıyor. Bu birinci kısmımız. İkinci kısmımız kontroller. Faredeki problem yani böyle bir şekilde işlem tarzı ve buradan da ince bir şekilde istiyorsunuz, kalın bir şekilde mi istiyorsunuz? Bu tamamen size bağlıdır. Hangisi isteyeceksiniz? Ama benim için normal olarak böyle bir şekilde oluyor. Ekran kenarının hareketine izin ver. Burada bir şey yaramıyorum ve bir şey de yapmayacağım aslında ve buradan da kamera zoom hızında böyle olsun yani daha iyidir. Kısa yollarda aslında en önemli şeylerden birisi savaşta. Kısa yolları nasıl seçiyorsunuz? Buradakileri ben çok fazla bir şey takmam yani VIP hangi kısmına geliyorsunuz aslında oyunun zevki buradadır. Ancak kıta kısmında gerçekten çok önemli. Yani burada tüm kıtaları seç, ekrandaki tüm kıtaları seç. Ben burada ekrandaki tüm kıtalarımı caps'la yaptım ve tüm kıtalarda seçtiğimde tab yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Çok basit bir şekilde. Mesela örnek veriyorum ben 5 kıtayı da buradan mesela buradan buraya getireceğim 5 kıtayla. Tamam mı arkadaşlar? Hayda. Evet buradan direkt ben böyle bir şekilde yapayım. İntikal et. Tamam mı? 5 kıtamız da buraya gelsin arkadaşlar. Mesela buradan. Tamam böyle bir şekilde kalsın. Tamam mı? Mesela şimdi arkadaşlar bakın benim bir kıtam burada kamerada değildir. Yani bu ekranda değildir tamam mı? İki kıtam bu ekranda değiller arkadaşlar. Ya hatta 3 kıta ya 2 kıta bir kıtam yoktur mesela ekranda. Ya hatta burada böyle yaklaştırıyorum. Burada tüm kıtaları seç. Bizim tab'te. Tamam mı? Yani bu haritada yani buradan haritada bütün kıtalarımızı seçiyor tab. Ama burada savaş zamanında ben 4-5 kıtayla savaşıyorum. Buradan da Caps'tan direkt böyle getiriyor arkadaşlar ve ben buradan yani sağ fareyle bir yerden topluyorum arkadaşlar ve bu gerçekten önemli. O yüzden böyle bir şekilde bir şey yapabiliyorsunuz veya hatta bazen bir kıtanız ölüyor. Mesela buradan böyle Ragnar'ımızdaki veya hatta buradaki diğer kıtamızda geliyor arkadaşlar. Hepsi bir anda toplanıyor. Bakın toplandı. Ancak buradan da sadece buradaki haritayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunun ayarını bence herkes burada rahat bir şekilde yapmıştır. Sizin ayarınız nasıldır bunu bilemiyorum ama ancak söylerseniz çok sevinirim buradan da. Kontrollerden böyle bir şekilde zaten görüyorsunuz. Tıkla komut veriyorsunuz arkadaşlar. Sürükle bunları artık çok basit bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Benim için bu ikisi çok önemli. O yüzden bunları yapıyoruz. En önemli kısımlardan birisi de arkadaşlar bu oyunda gerçekten R tuşu. R tuşu bütün kıtalarınızı geri gönderiyor. Yani savaş zamanında ya hatta bir yerde mesela bazen böyle buradan çoklu savaş da gönderiyorsunuz ya intikal et mesela.
Takır takır hepsini. Tamamı böyle geldiğinde mesela böyle R ile basarken kıtalarınız geri gelecek ve bu gerçekten çok önemlidir. O yüzden bunu da dikkate alın arkadaşlar. Tak diye basıyorsunuz arkadaşlar, gelecek. O yüzden bunları gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli, bu kadardır yani. Buradan da çok da fazla bir şey yoktur yani. Kısa yol tuşları da buradan da pek bir şey ifade etmiyor benim için ve gerçekten de bir şey ifade etmez. Buraya gelirsek filtre modu açın arkadaşlar. Hızlı komutu da açın. Yani savaş zamanında kıtalarınızı çıkarttığınızda burada bu filtre modu ve hızlı komut önemlidir arkadaşlar. O yüzden bu ikisini seçin. Grafikleri basitleştir. Yani bu böyle kalacak ve taarruz intikali. Aslında taarruz intikali böyle bir şekilde açın arkadaşlar ve açtığınızda %100 olsun. Buradan da otomatik geri çekilmesi, artık askeriniz ne kadar düşükse onu yazacaksınız. Şimdi bu otomatik saldırı menzilli, ya buradan ne olacak taarruz intikali? Örnek veriyorum, ben bir kıtayı çıkartıyorum arkadaşlar. Taarruz intikali, bakın taarruz intikali yaptım. Buradan bu kıtayı çıkartıyorum. Bakın burada mesela bu kıta 31 saniye ile buraya kadar gidiyor. Bu kıta buradan kalıyor. Tamam mı? Bu kıta buradan kalıyor aslında. Bu buradan kaldığından ayarlara geliyoruz. Tekrardan size bunu gösteriyorum. Buradaki menzilde herhangi bir düşman gelirse kendisi bunu vuruyor arkadaşlar. Otomatik olarak vuruyor. Ve diyor ki otomatik geri çekilmede askerleriniz %30'a düştüğünde otomatik kendisi şehrinize geri geliyor. Aslında çok iyidir ve çok sağlam bir şeydir bence. Buradan da harita üzerinde boş bir alan seçildiğinde etkinleşim bulunduğunu taarruz intikali düğmesini görüntülecek. Yani bu bazen de çok çok iyi geliyor aslında size savaş zamanında. Özellikle de yani siz haritayı kaybettiniz. Buradan böyle kıtayı atıyorsunuz. 30'a geri döndü mü? 30'dan daha düşük mü oldu? Tak diye kendisi basıyor, içeri geri getiriyor. Ve bu alanda otomatik sadece düşman kıtalarına hasar veriyor arkadaşlar ve gönderiyor, yani saldırıyor. Görüntülemede ben intikal hat kalınlığını ince kısmını yaptım arkadaşlar. Stratejik görünüm kıta simgelerini böyle yaptım. Bunu da böyle kapattım. Seçili hedef vurgula böyle olacak ve buradan da gördüğünüz gibi bunlar da böyle oluyor. Diğer kısmında stratejik görünüm hızı böyle arama dönüş değişimi, böyle intikal kuyruğu vardır arkadaşlar. Saldırıdan sonra pozisyonu koru. Bu gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunun önemi nedir? Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bakın direkt buradan ben geleyim. Aha. Hatta buradan böyle. Hı hı. Buradan direkt pat diye basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bu asker, tamam mı? Mesela bu kıtamız biraz eylem puanımız gitti diye yapacak bir şey yok artık. Bunlar da sizin sayenizde, yani artık birer tane beğeniye atarsınız sizler. Burada bakın gördüğünüz gibi bakın bir tane askeri öldürdüğünden direkt kıtanız böyle geri dönüyor arkadaşlar. Yani saldırıdan sonra pozisyonu kuru. Bunu yapacaksınız arkadaşlar ve düzelteceksiniz. O yüzden saldırıdan sonra pozisyonu kuru gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani neredeydi? Buradan da evet, burada değil de buradan. Saldırıdan sonra pozisyonu kuru mesele böyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Ve bundan sonrası artık geri çekilmeyecek. Tabii ki buradan mesela burada bu vardır tabii ki ama askerlere de vururken yani böyle bir şekilde oluyor. Saldırıdan sonra pozisyonu kuru yapacaksınız arkadaşlar ve bu da gerçekten çok önemlidir. Bir dakikanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar geldiğimizden başka şeylerimiz vardı tabii ki. Bunları da beraber söyleyeceğim. Çarpışma ayarlarda geldik. Diğerini de hepsini size söyledim. Şimdi arkadaşlar burada onları yaptınız mı? Tamam. Şimdi burada onları yaptıktan sonra buradan böyle bir şekilde en önemli detayımız da buradandır. Yani filtre modu. Filtre modu geliyor arkadaşlar ve filtre modu da böyle bir şekilde. Yani filtre modu açtığınızda buradan böyle bir şekilde açacaksınız arkadaşlar. İsimler, kıtalar, portları, isim, kıta, port ile düşmanlarımızda hangi şeyleri olsun. Mesela bizim arkadaşlar müttefiklerimiz böyle oluyor. Tamamı kendi kıtalarımız böyle oluyor. Ama filtre modunu açtığınızda, bakın filtre modunu açtığınızda buradan aslında bunu da söyleyeyim. Harita simgelerini böyle arkadaşlar açmayın hiçbir zaman ki
buradaki yani birliğinizdeki bal yapın, bal yapmayın. Bunlar da böyle bir şekilde olsun. Ama burada filtre modu açtınız mı? Açtık arkadaşlar. Bizim kıtalarımız böyle oluyor. Şimdi savaş zamanında kıtalar böyle olduğunda gerçekten çok sağlam olacak arkadaşlar. Niye sağlam olacak? Çünkü artık bizim kıtalarımızı görmemizin pek de bir mantığı yoktur savaş zamanında. Bunu size söyleyeyim ilk başında. O yüzden ben kıtalarımı görmeye, yani benim müttefik kıtalarımı görmeye hiçbir tahammülüm yoktur, böyle olsun. Ancak düşman kıtalarımıza gelelim. Yani buradaki benim yaptığım ayarlardan böyle bir şekilde düşman kıtalara geldik arkadaşlar. Pardon, nereye geldik ya biz? Evet, düşman kıtalarımıza geliyoruz. Uzaktan savaştığımızda böyle bir şekilde düşman kıtalarda böyle olacak. Ve rahatlıkla bizim kıtalarımız hiçbir şekilde engel olmadan savaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben özellikle de yani burada gördüğünüz gibi tabu bastığınızda direkt bütün kıtalarımı seçiyor. Özellikle böyle uzaktan savaşıyorum ve bana en yakın kıtayı direkt vurdurtuyorum arkadaşlar ve böyle bir şekilde burada hızlı komut ve filtre modunu açtığınızda böyle bir şekilde arkadaşlar her şeye vuracaksınız. Burada sadece ben size söyleyeyim. Buradaki tüm binaların, yani buradaki filtre modu böyle olacak. Hızlı komutta da kesinlikle böyle olsun arkadaşlar. Yani buradan da bunu da yapabiliyorsunuz aslında. Kaynak noktaları ve riyonları alabiliyorsunuz. Yani kaynaklara gezersiniz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Mesela bazı yerde mesela burada bir kaynak mı var arkadaşlar? Kaynağa gireceksiniz mesela. Bakın, gördüğünüz gibi bazen kıtaları kaçırıyorsunuz. Ya hatta kendi binanıza geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Bunları açın. Ondan sonrası buradaki binalardan, müttefik şehir binalarına gezermek için bunu yapacaksınız. Müttefik binalarda yapacaksınız. Ancak düşman şehir binalarına veya hatta buradaki gördüğünüz gibi mesela düşman şehir bina, bu düşman şehir binaları gibi. Yani bunları kapatın arkadaşlar. Bazen savaş zamanında çat diye vuruyorsunuz arkadaşlar. Artık canınız ne kadar yanacağını siz biliyorsunuz zaten. O yüzden bunu asla ve asla yapmayın arkadaşlar. Bunları kapatın ve buradan da tüm binalarda kaynak noktaları rulleri kalabiliyor. Buradan da kıtalarda uyumlu kıtalar seferberlik orduları veya hatta barbarları vurmasın. Bakın şu an burada vurmuyor veya hatta herhangi bir ralliye katılmıyor. Çünkü ben savaş zamanında, yani burada açık alanda sadece savaşıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim ayarlarım böyledir. Sadece kendi kıtalarımı böyle görüyorum. Düşmanın müttefik kıtalarımı da böyle ufacık bir nokta gibi görüyorum ve bu benim için iyidir. Çünkü haritam ne kadar boşsa o kadar iyi olacak arkadaşlar ve bunu gerçekten de dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bu kadar dil döktük. Birer tane beğeni atarsınız ve abone olursunuz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.